Belçika, Alman ve İngiliz demiryollarından çok önce ilk 4 akslı buharlı lokomotifler 1858-1859'da Rus Çarlığı'nda ortaya çıktı. Petersburg'daki Alexander fabrikasında üretilen 16 lokomotiften kısa bir süre sonra 04-0 akslı buharlı lokomotifler Rus Çarlığı'nda yaygın bir şekilde görülmeye başladı. Rus ağırlığında üretilen bu 4 akslı lokomotifler O sınıfı lokomotifleri oluşturdu ve zaman içerisinde pek çok tasarım değişikliğinden geçtiler. En ünlü ve en büyük çeşitleri sırasıyla Koyun ve Joy lakaplı V ve D tipi O sınıfı lokomotiflerdir. Bir buharlı lokomotifin çekişi tahrik tekerleklerinin çapıyla ters orantılı olduğundan, yani çapı ne kadar küçükse çekişi o kadar büyük olur prensibiyle hareket edildiğinden 1892'de Kolomna fabrikası K serisinin buharlı lokomotiflerinin aksine tekerleklerin çapının 20 milimetreye düşürüldüğü 4 akslı tendere sahip 1150 buharlı lokomotif inşa etti. Teknik literatürde 1892'nin normal tipi buharlı lokomotiflerini aldı bu lokomotifler. 1893 yılında Demiryolları Bakanlığı Komisyonu, Kursk-Azak Demiryolu'nun buharlı lokomotiflerin çalışmaların sonuçlarını dikkatlice değerlendirdi ve büyük silindirin çapını 710 milimetreden 730 milimetreye çıkarmak, sürücü kabininin altında bulunan boşaltma enjektörleri yerine sınıf 7'nin emişli yatay Friedman enjektörlerini koymak, tender çerçevesinin contalarıyla perçinlenmiş bir çift yerine tek bir tabaka yapmak gibi bir dizi yapısal değişiklik önerdi. Tüm bu değişiklikler yapıldı ve bileşik bir makineyle ortaya çıkan 4 akslı buharlı lokomotif, 1893'ün normal tipinde buharlı lokomotif adını aldı. Bu buharlı lokomotif devlete ait tüm ve bazı özel demiryolları için seri üretime alındı. D-tip O buharlı lokomotifleri ilk yılında daha önce basit bir makineye sahip olan ve kazandaki buhar basıncı daha düşük olan bu yolda çalışan C serisinin 402 tipindeki buharlı lokomotiflerle karşılaştırıldığında trenlerin ağırlığının değişmemesine rağmen yeni lokomotiflerin ekonomik olmadığı ortaya çıktı ki bu durum aşırı kömür tüketimine ulaşılmasıyla anlaşıldı. 1896'da 17. Çekiş Servisi Mühendislere Danışma Kongresi'nde Demiryolları Bakanlığı bu lokomotiflerin tasarımları konusundaki kusurları tartışmaya açtı. Sonuç olarak lokomotifin tasarımında tekerlek çapının 1150 milimetreye yükselmesini ve kazandaki buhar basıncı artışının da vurgulanmasında değişiklik yapılmasına karar verildi. Yeni çizimlerin üretimi, çalışma süresince Kosanski'nin küçük bir silindir için 0,4'lük bir kesim ayarlamayı önerdiği Kolomna fabrikasına emanet edildi. Sonuç olarak O normal tipi adını alan bir buharlı lokomotif yaratıldı. Kolomna fabrikasına ek olarak normal tip 1897 buharlı lokomotifler, Rus İmparatorluğu'nun buharlı lokomotif inşa etme fırsatı olan tüm işletmeleri tarafından üretilmeye başlandı. Böylece normal tip 1897 buharlı lokomotiflerle Kharkov, Sormovo ve Lugansk tesislerinde buharlı lokomotifler inşaata başladı. Bu tip buharlı lokomotifler 1897'den 1903'e kadar üretilmiştir. Lokomotif 33 milimetre kalınlığında bir saç çerçeveye sahiptir. Her iki taraf da öne, aynı zamanda kazanın ve kablo demeti kutusunun ön desteği olan bir bağlantı elemanı ile bağlanır. Arkada çerçeve levhaları bir bağlantı kutusu, lokomotifi tendere bağlamak için kullanılır. Ek olarak çerçevenin orta kısmına 3 enine bağlantılı elemanı daha yerleştirilir. Lokomotif çerçevesinin elemanları perçin bağlantıları vasıtasıyla birbirine bağlanır. Yaylı süspansiyon tek bir yaprak yaydır ve birinci, ikinci ve üçüncü tekerlek takımlarının yayları dengeleyiciler tarafından birbirine bağlanır. Tekerlek takımları bandajdır. Lastiklerin kalınlığı 65 milimetredir. Üçüncü aks önde gelen akstır. Buhar motorunun pistonlarından gelen kuvvet doğrudan ona iletilir. Tahrik aksının bandajı sırsızdır. Lokomotif üzerinde fren aksı yoktur. Lokomotif sadece tenderin fren aksları nedeniyle durur. Bir buharlı lokomotifin kazanı üst üste binme ile bağlanmış 4 tamburdan oluşur. İkisinin iç çapı 1470 mm, diğer ikisinin çapı 1430 mm'dir.
İkinci tamburda kazanın önünden sayarsanız 1050 metre yüksekliğe ve 712 milimetre iç çapa sahip olan bir buhar davlumbaza ulaşırsınız. Kazan silindirik bir tavana sahiptir ve çerçeve tabakaları arasına yerleştirilir. Izgara 3 sıradır. Kazanın önünde 1550 milimetre uzunluğunda ve 1530 milimetre çapında bir baca kutusu bulunmaktadır. Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1877-1878 savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlanmış ve Kars ile çevresi Rus boyunduruğu altına girmiştir. Transkafkasya Demiryolu hattı kapsamında 1886-1908 yıllarında Tiflis-Gümrü, Kars, Erivan, Culfa hattı inşa edilmiştir. 1913 yılında Kars-Sarıkamış kesimi faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl yolların uzunluğu 1870 kilometreden fazladır. O zamanlar diğer araçların yanı sıra D tip O ile V tip O sınıflarının Rus yük treni standart lokomotifleri Kars'ta bulunuyordu. Çarlık Rus hakimiyeti yıllarında Kars ve çevresinde kullanılan O sınıfı buhari lokomotiflerden tespit edilen 5 tanesi Türk Demiryolu İdaresi'nde faaliyet gösterdi ve bu 5 lokomotif 44.901 grubunu oluşturdu. 44.901 ve 44.902 V tipi O lokomotifleri grubundandı ve Walchers valve dişlisine sahip tek genleşme makineleriydi. 44.903'ten 44.905'e kadar olan lokomotifler de 2 silindirli Joy valve dişlisiyle bileşik makineler olarak yüksek basınçlı sol silindirli D tipi O lokomotifleriydi. Lokomotiflerin 1956'dan sonraki görüntüsü 1984'e aittir.